Bugün masamızda Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0'lık o net skorla darmadağın ettiği maç var. Hem de ne maç. Ama dur, bu sadece bir maç analizi olmayacak. Elimizdeki kaynaklar, hani farklı spor programlarından uzman yorumlarıyla analizlerle dolu, görevimiz ise bu galibiyetin neden sıradan bir 3 puandan çok daha fazlası olduğunu, bu skorun arkasındaki o taktiksel deha anlarını, parlayan yıldızları, hatta tartışmaların perde arkasını senin için aydınlatmak. Aynen öyle. Amacımız sadece ne oldu demek değil, asıl neden oldu sorusunun peşine düşmek. Yani bu galibiyet Fenerbahçe için bir kırılma anı mıydı? Teknik direktör Tedesco'nun hangi dokunuşu, o küçük dokunuşu oyunu bu kadar değiştirdi? Ve tabii ki bu performans şampiyonluk yarışının geri kalanı için ne anlama geliyor? Bütün bu kaynakları bir araya getirip büyük resmi görmeye çalışacağız. Harika. O zaman başlayalım. Fenerbahçe üst üste gelen o puan kayblarından sonra biraz sarsılmıştı. Bu galibiyetle sadece 3 puan alınmadı, resmen bir gövde gösterisi yapıldı. Kaynakların üzerinde durduğu ilk noktada bu sanırım. Takımın mental olarak ayağa kalkması. Bu nokta çok kritik. Yani bir eşiğin aşılması gibi değil mi? Kesinlikle. Çünkü kaynaklarda sıkça altı çizilen bir ifade var. Fenerbahçe'nin o meşhur kırılgan yapısı. Hani yıllardır iyi giderken beklenmedik bir puan kaybıyla aniden dağılan takımdan eser yok deniyor. Evet, o travma hep vardı. Hatta bir yorumcu bu değişimi doğrudan Saadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetime bağlıyor. Seçim sonrası yaratılan o pozitif, o kenetlenmiş havanın sahaya yansıdığı belirtiliyor. Yani diyorsun ki yönetimdeki o birlik beraberlik havası futbolcuların omuzlarındaki o görünmez yükü kaldırdı. Tam olarak bu. Artık geçmişin hayaletleriyle boğuşan değil, önüne bakan bir takım var. Kaynaklardaki ortak görüşte bu. Bir inşa sürecinin devam ettiği ama temellerin artık çok sağlam atıldığı yönünde. Bloklar üst üste konuluyor. Anladım. Dolayısıyla bu 4-0'lık galibiyet sadece Konyaspor'a karşı değil, aynı zamanda takımın kendi içindeki o acaba yine mi tökezleyeceğiz şüphesine karşı vurulmuş çok güçlü bir yumruk. Bu mental direnç belki de atılan 4 golden bile daha değerli o zaman. Bence öyle. Peki bu mental gücün sahaya yansımasını sağlayan somut değişiklik neydi? İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü elimizdeki istatistikler akıl almaz. Fenerbahçe sadece ilk yarıda 12 şut çekmiş, 8'i isabetli ve tam 2.53'lük bir gol beklentisi yakalamış. Bu bir maçın tamamı için bile harika bir rakam. Sır tek bir kelimede gizli: esneklik. Daha doğrusu teknik direktör Domenica Tedesco'nun bir önceki Başakşehir maçındaki inadından vazgeçmesi. Evet, o maç çok eleştirilmişti. Orada işlemeyen, takımı yavaşlatan bir orta saha kurgusu vardı. Kaynaklar Tedesco'nun bu hatadan ders çıkardığını ve doğruyu bulmak için cesur bir adım attığını vurguluyor. O adımı biraz açalım. Tam olarak neyi değiştirdi de takım bir anda böyle vites yükseltti? Şöyle düşünelim, Tedesco orta sahada adeta bir güvenlik görevlisini çıkarıp yerine bir saldırı köpeği koydu. Güzel benzetme. Başakşehir maçında Alvarez ve İsmail gibi iki tane statik savunma odaklı oyuncu vardı. Bu da takımın topu ileri taşımasını çok zorlaştırıyordu. Evet, oyun sıkışıyordu. İşte Konyaspor maçında İsmail'i kulübeye çekip yerine Fred'i koydu. Fred ve Alvarez ikilisiyle birlikte orta saha sadece enlemesine koşan bir duvar olmaktan çıktı. Dikine işleyen, oyunu hızlandıran bir motora dönüştü. İşte bu değişiklik Fenerbahçe'nin bütün hücum potansiyelini ortaya çıkardı. Bu bir domino taşı etkisi gibi bir şey o zaman. Orta sahadaki tek bir değişiklik en uçtaki oyuncuların bile rolünü yeniden şekillendiriyor. Kaynaklar Asensio ve Talisca'nın performansını da doğrudan bu değişikliğe bağlıyor sanırım. Kesinlikle. Talisca bir anda forvet arkasında tamamen serbest bir gezgine dönüştü. Neredeyse ikinci bir forvet gibiydi. Asensio ise sağ çizgide hapsolmak yerine daha içe katan, sorumluluk alan, özgür bir roldeydi. Buna bir de beklerin bindirmelerini eklemek lazım. Tam olarak Mert Müldür ve diğer kanattaki bek sürekli çizgiye basarak rakip savunmayı esnetti. Kanat oyuncuları içeri girince ne oldu? Kaleye çok daha yakın, çok daha tehlikeli oldular. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki o boğucu baskısının taktiksel şifresi tam olarak buydu. Ve bu taktiksel özgürlük bazı oyuncuların adeta zincirlerinden boşanmasını sağlamış.
Gecenin yıldızlarını konuşalım biraz. Sahada öyle performanslar vardı ki maçın önüne geçti. Anderson Talisca ile başlayalım. Son 1,5 maçta 5 gol. Bu akıl alacak bir istatistik değil. Talisca adeta yeniden doğmuş gibi, kaynaklarda onun sadece gol atmadığı, aynı zamanda fiziksel olarak ne kadar güçlendiği de vurgulanıyor. Evet, daha sağlam duruyor. Artık daha sağlam ayakta kalıyor, ikili mücadelelerden yıkılmıyor ve oyun ritmini tamamen bulmuş durumda. Attığı ikinci gol için tam bir klasik Talisca golü deniyor, o kendine has vuruşlarından biri. Hatta bir yorumcu o kadar iddialı bir laf etmiş ki, notlarım arasında altını çizmişim. Talisca bu ligin Alex'idir. Bu çok büyük bir iddia. Alex de Souza Fenerbahçe için bir efsane, bir maestro. Talisca ise daha çok bitirici. Bu benzetme sence adil mi? Bu çok yerinde bir soru. Kaynaklardaki yorumcu da aslında bunu etki bazında söylüyor. Yani oyun stili olarak değil, takıma yaptığı liderlik ve skora olan doğrudan etkisi açısından bir Alex figürü olduğunu iddia ediyor. Ama senin de dediğin gibi Alex bir orkestra şefiydi. Evet. Talisca ise orkestranın en güçlü enstrümanı, o son notayı vuran davul gibi. İkisinin de değeri tartışılmaz ama rolleri farklı. Anladım. Belki de bu yüzden kaynakların çoğunda o Alex yakıştırması başka bir isme yapılıyor. Marco Asensio. Evet, Asensio. Son 8 lig maçının 7'sinde skora doğrudan katkı yapmış. Bu maçta da bir golü, bir asisti var. Notlarda onun için kullanılan ifade çok çarpıcı. Takımın matadoru. Yani boğayı son darbeyle indiren kişi. Bu matador benzetmesi çok doğru. Çünkü Asensio en kritik anlarda sahneye çıkıyor. Sorumluluk alıyor. Aynen. Oyun sıkıştığında topu isteyen, sorumluluk alan ve sonuca giden oyuncu o. Talisca'nın bitiriciliği ne kadar etkileyiciyse, Asensio'nun oyunu yönlendirmesi de o kadar değerli. Fenerbahçe'nin hücum anahtarı artık tamamen onun elinde gibi görünüyor. Kesinlikle. Bu iki yıldızın yanında bir de gizli bir kahraman var. Hatta belki de maçın en çok konuşulan anlarından birini imza attı. Kaleci Ederson. Yaptığı kurtarışlar bir yana, yaptıkları inanılır gibi değil. Ederson'un istatistikleri bir kaleciye ait değil gibi. Maç boyunca 16 uzun pas denemiş ve 11'inde isabet sağlamış. 11 isabet. Bu, onu bir savunma oyuncusundan çok geriden oyun kuran bir stopere, hatta bir orta saha oyuncusuna dönüştürüyor. Bir yorumcunun tespiti harikaydı. Fenerbahçe, eksik olan oyun kurucu stoperini kalecisiyle telafi ediyor. Ve tabii ki o meşhur an. Ceza sahası dışına çıkarak yaptığı o uçan kafa vuruşu. Kaynaklarda bu vuruşun Robin van Persie'nin 2014 Dünya Kupası'ndaki o ikonik uçan kafa golüne benzetilmesi. Bekle, bu biraz abartı değil mi? İlk başta kulağa öyle geliyor, haklısın, ama buradaki benzetme estetikten çok cesaret ve oyun görüşü üzerine. Bir kalecinin o mesafeye kadar çıkıp o zamanlamayla o kafa vuruşunu yapması olağanüstü bir özgüven gerektirir. Orası doğru. Bu sadece bir top uzaklaştırma değil, aynı zamanda rakibe benim kalemden 30 metre uzağa bile benim bölgem mesajı vermekti. O an Edersen'in bir lider olduğunu da gösterdi. Unutmamamız gereken bir isim daha var, Mert Müldür. Geçmişte çok eleştirilen bir oyuncuydu ama bu maçta kendini yeniden kanıtladı. Mert'in hikayesi, bu takımın mental olarak ne kadar değiştiğinin bir başka kanıtı. Baskı altında ezilmek yerine daha da güçlenerek geri döndü. Attığı gol de çok şıktı. O gol sadece skora katkı değil, aynı zamanda kendine olan inancını da tazeleyen bir an oldu. O sağ bekteki yerini artık tamamen sağlamlaştırmış görünüyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Konyaspor cephesinde tam bir hezimet ve hayal kırıklığı. Maç sonrası da en çok konuşulan konulardan biri teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamaları oldu. Evet, Atan maçın kırılma anı olarak çok kolay verilen bir penaltıyı gösterdi. Hatta daha ileri giderek Anadolu takımlarına karşı bir standart olmadığını savundu. Bu klasik bir argüman. Klasik bir argüman ama elimizdeki kaynakların neredeyse tamamı bu yoruma pek katılmıyor. Neden katılmıyorlar? Sonuçta penaltı skoru açan hamleydi. Çünkü ortak görüş şu, Fenerbahçe penaltıdan çok önce de maçı tamamen domine etmiş durumdaydı. Konyaspor'un sahada hiçbir varlık gösteremediği, golün geliyorum dediği bir atmosfer vardı. Hatta bir yorumcu çok acı ama gerçek bir tespitte bulunuyor. Konyaspor'un sahadaki en iyi oyuncusu 4 gol yemesine rağmen kalecileri Bahadır'dı. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Tamamen. Penaltı pozisyonu ile ilgili notlarımda
çok tuhaf bir detay var. VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürmüş, bu normal. Ama asıl bomba iddia, hakem Ozan Ergün'ün pozisyon sonrası Konyaspor kalecisine söylediği iddia edilen sözler. VAR verdi, ben ne yapabilirim? Eğer bu diyalog doğruysa, bu çok vahim. Çok vahim bir iddia. Çünkü eğer bir saha hakemi otoritesini tamamen VAR'a devredip bir oyuncuya bu şekilde bir açıklama yapıyorsa, bu sahadaki karar mekanizmasının iflas ettiğini gösterir. Yani sorumluluk almıyor. Almıyor. Kaynaklar da bu anekdotun üzerinde durarak bunun sadece tek bir maça özgü olmadığını, Türkiye'deki hakemlik sisteminin temelden sorgulanması gerektiğini ima ediyor, hakemin sahada bir uygulayıcıya dönüşmesi oyunun ruhuna aykırı. Bu galibiyetle kazanılan ivme harika ama Fenerbahçe'nin hala eksikleri olduğu da konuşuluyor. Bu da bizi geleceğe, yani transfer dönemine getiriyor. Kaynaklar bu takımın tavanının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Peki bu tavana ulaşmak için ne gerekiyor? Kaynaklarda en çok üzerinde durulan pozisyon, tabiri caizse makine gibi çalışacak bir 8 numara. Makine gibi bir 8 numara. Yani Fred ve Alvarez'in yanına hem savunmaya yardım edecek hem de hücuma top taşıyacak iki yönlü dinamik bir orta saha oyuncusu. Böyle bir transferin Fenerbahçe'yi seviye atlatacağı konusunda neredeyse tam bir fikir birliği var. Bir de forvet konusu var değil mi? En-Nesyri'nin Afrika Kupası'na gidecek olması, Duran'ın da istikrarsızlığı net bir santrafor ihtiyacını da ortaya koyuyor. Kesinlikle. Peki Fenerbahçe'nin mali durumu bu transferlere izin verecek mi? Notlara göre Fenerbahçe'nin şu an için yaklaşık 9-10 milyon euroluk bir transfer harcama limiti bulunuyor. Yönetimin planı da çok net. Neymiş o plan? Devre arasında bu iki kilit bölgeye, yani 8 numaraya ve santrafora yapılacak nokta atışı takviyelerle şampiyonluk yarışındaki rakibiyle arasındaki farkı kapatmak, hatta önüne geçmek. Sezon sonu içinse daha büyük hamleler planlanıyor. Adım adım ilerlemek yani. Aynen öyle. Strateji, kadroyu kusursuza yakın bir hale getirmek. Ümüz şey şu, teknik direktör Tedesco yönetiminde hatalarından ders alıp taktiksel olarak esneyebilen bir takım var. Mental olarak o kırılganlığını atmış, daha dirençli bir yapıya kavuşmuş bir Fenerbahçe. Ve Talisca, Asensio, Ederson gibi kilit oyuncuları formlarının zirvesine çıkmış bir Fenerbahçe. Aynen. Ve bu galibiyet sadece Konyaspor'a karşı alınmış bir 3 puan değil. Özellikle ilk yarıda sergilenen o dominant, boğucu futbolla şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibine verilmiş çok net bir mesaj. Biz buradayız ve geliyoruz mesajı. Evet, bu psikolojik üstünlüğü de ele geçirme adına atılmış önemli bir adımdı. O zaman bu derinlemesine analizin sonunda sana da o kritik soruyu soralım. Kaynaklarda Fenerbahçe'nin kolay güçlendirilebilecek bir kadrosu olduğu söyleniyor. Yani iskelet sağlam, sadece birkaç parça eksik deniyor. Sence Ocak ayında yapılacak o doğru 1-2 takviye, yani o bahsedilen makine gibi 8 numara ve bitirici forvet, bu takımı sadece şampiyonluk adaylarından biri değil, ligin geri kalanı için tartışmasız favori haline getirir mi?